Hepimizin bir seyahat anısı vardır değil mi? Ama inanın hiçbiri 14. yüzyılın efsanevi gezgini İbn Battuta'nınkinin yanına bile yaklaşamaz. Gelin bu inanılmaz seyyahın özellikle uzak doğudaki akıl almaz yolculuğuna şöyle bir yakından bakalım. Yolculuğumuzun bu bölümündeki ilk durağımız Bengal. Burası İbn Battuta için tam bir zıtlıklar diyarı. Yani aklın hayalin almayacağı çelişkilerin bir arada yaşandığı bir yer. Şu ifadeye bir bakar mısınız? İnanılmaz güçlü. İbn Battuta o dönem Bengal'e giden Fars gezginlerin ağzından duyduğu bu sözde aslında her şeyi özetliyor. Nimet dolu cehennem. Bu cümle onun Bengal'de yaşadığı her şeyin de bir özeti gibi. Peki ama bu ne demek? Nasıl bir yer hem nimet dolu hem de cehennem gibi olabilir? İşte o çelişki tam olarak bu. Madalyonun bir yüzünde İbn Battuta'nın hayatı boyunca gördüğü en ucuz, en bereketli topraklar var. Özellikle pirinç o kadar bol ki neredeyse sudan ucuz. Ama madalyonun diğer yüzünde ise insanın içini karartan, kasvetli, hüzünlü bir atmosfer hakim. Yani bir yanda müthiş bir maddi zenginlik, diğer yandaysa ruhu sıkan bir ağırlık. İşte nimet dolu cehennem. Bengal'in bu tezatlarla dolu dünyasından sonra rotamızı Güneydoğu Asya'ya, o mis gibi baharat kokan adalara çeviriyoruz. Ve burada İbn Battuta'yı çok daha tanıdık, çok daha sıcak bir dünya bekliyor. Bir anlığına kendinizi onun yerine koyun. Aylardır, hatta yıllardır yabancı topraklardasınız ve bir anda kendi dilinizden, kendi dininizden, kendi kültürünüzden insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sumatra'da Sultan Melik Zahir'in sarayına ulaştığında hissettiği tam olarak buydu. Burası o ağırlıklı olarak Müslüman olmayan coğrafyada onun için adeta bir sığınak, bir nefes alma yeri gibiydi. İbn Battuta Sumatra'dan gerçekten çok etkilenmişti. Çünkü burada gördüğü şey sadece misafirperver bir sultan değildi. Burası aynı zamanda Hint Okyanusu ticaret ağının kalbinin attığı capcanlı bir limandı ve bölgedeki Müslümanlar için de çok önemli bir ilim merkeziydi. Ve şimdi geldik yolculuğun zirve noktasına. İbn Battuta için tamamen ama tamamen farklı bir evrene, 14. yüzyılın gizemli Çin'ine. Düşünün, dünyayı gezmiş, her şeyi görmüş geçirmiş bir adam olan İbn Battuta bile Çin'in karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Kağıt paranın kullanımı, emeklilik sistemi gibi uygulamalarla tıkır tıkır işleyen bürokrasi ve ülkenin her bir köşesine sinmiş o akıl almaz zenginlik onu gerçekten derinden etkiliyor. Bu sözler doğrudan İbn Battuta'nın seyahatnamesinden. Çinlilerin sanattaki dehasını, özellikle de resimdeki o inanılmaz yeteneklerini öve öve bitiremiyor. Ona göre bu konuda hiç kimse onların eline su dökemezdi ve bu ustalığa bizzat hiç unutamayacağı bir şekilde şahit oluyor. Şimdi şu anda bir gözünüzde canlandırın. Başkent Pekin'desiniz, İmparatorluk Sarayı'nı gezeceksiniz, yolda bir ressamlar çarşısından öylesine geçip gidiyorsunuz. Sadece birkaç saat sonra akşam aynı yoldan dönerken bir de ne göresiniz? Duvarlarda asılı duran kağıtlarda birebir aynısı çizilmiş kendi portreleriniz. Bu hem ne kadar büyüleyici ise bir o kadar da ürkütücü bir an olsa gerek. Evet, işin ürkütücü yanı da tam olarak bu. Bu inanılmaz resim yeteneği aslında sadece bir sanat gösterisi değildi. Aynı zamanda devletin her şeyi ama her şeyi kayıt altına alan o titiz ve biraz da korkutucu bürokrasisinin bir parçasıydı. Yani ülkeye giren hiçbir yabancı gözden kaçmıyordu. Her yüz, her detay anında devletin hafızasına kazınıyordu. Peki tüm bu zenginlik, bu düzen, bu sanatsal deha, bütün bunlar karşısında İbn Battuta ne hissetti dersiniz? Vereceği cevap muhtemelen hiç beklediğiniz gibi değil. İşte gezginin nihai kararı. Tüm o hayranlığına rağmen kalbinde bir türlü geçmeyen bir burukluk var. Diyor ki Çin evet çok güzel bir ülke ama bana hiç hitap etmedi ve içinde sürekli bir hüzün taşıdığını itiraf ediyor. Aslında bütün meselenin kilit noktası buydu. Aidiyet hissi. Gördüğü bütün o harikalara, o zenginliğe rağmen İbn Battuta o kültüre bir an bile olsun kendine ait hissetemedi. Bu yabancılık hissi o kadar güçlüydü ki bir süre sonra zorunda kalmadıkça evinden dışarı bile çıkmaz olmuş. Onun için en büyük mutluluk, sokakta tesadüfen bir başka Müslümanla karşılaşıp kendi dünyasından tanıdık bir yüz, tanıdık bir ses bulmaktı. İbn Battuta'nın bu tam 700 yıl önceki hikayesi aslında bugün için de geçerli çok modern bir soruyu aklımıza getiriyor. Giderek küçülen, herkesin birbirine bağlandığı bu dünyamızda farklı kültürlerle karşılaştığımızda gerçekten ne kadar içten bir bağ kurabiliyoruz? Yoksa biz de hayranlıkla gezdiğimiz ama bir türlü kendimize ait hissedemediğimiz yerlerde modern zamanların İbn Battuta'ları mıyız? İşte bu sanırım hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.